öğleden sonra saat 14.40 Güllü olayıyla ilgili dün gece yarısı hepimizi heyecanlandıran, herkesi ümitlendiren, adaletin sağlanması anlamında herkesi ümitlendiren son dakika gelişmesinden sonra sabaha kadar polis teşkilatı, Sayın Savcılığın çalışanları, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri sabaha kadar çalıştılar ve son derece ilginç bir çalışmaya imza attılar. Gelişmeler hepsi adalet adına insanları, bu konuyu yakından takip edenleri ümitlendiriyor. Sayın Başsavcının bir son dakika açıklaması var konuyla ilgili olarak, onu da aktaracağım size. Güllü'nün kızıyla, Tuğyan'la, onun en yakın arkadaşı, Güllü'nün öldüğü gece evde odada bulunan Sultan'ın Büyükçekmece'de kaldıkları evde polis tarafından gözaltına alınmalarından sonra Büyükçekmece'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmeleri ve sonrasında sağlık kontrolü için hastaneye götürülmeleri ve oradaki çıkarken, girerken gazeteci arkadaşların, basın mensuplarının çektikleri görüntülerin sosyal medyada yayılması insanları gerçekten heyecanlandırdı. Çünkü 2 ayı aşkın bir süredir bu konu herkesin merak ettiği bir dosya haline gelmişti. Güllü'nün ölümünün arkasında önemli bir bir sır perdesi olduğu tahmin ediliyordu ve bunu söyleyen pek çok insan vardı. Bunlar da sıradan kişiler değil, bizzat Güllü'nün ve kızının çevresinde olan, onlara son derece yakın olan kişilerdi. İfadelerin %90'ı Tuğyan'ın bu cinayeti işlediği, Güllü'nün ölümünün kaza olmadığı, cinayet olduğu şeklindeydi ve tanıkların ifadeleri savcılıkta biriktikçe insanlar neden artık tutuklanmıyor, neden artık gözaltına alınmıyor, neden bu merak hala bizde devam ediyor, ne olacak diye. Yani acaba gözaltına alınmayacak mı? Acaba yeterli delil bulunamayacak mı? Şüphesi insanların içini, zihnini kemiriyordu ve nihayet dün gece savcılık düğmeye bastı. Dün gece yarısı çektiğim videoda savcılığın düğmeye basmasının ana sebebinin artık kaçmaya yeltenmeleri olduğunu e, düşünmekti. Polisin, savcılığın bu şekilde düşündüğünü ifade etmesiydi ve savcılığa onları takip eden polisler savcılığın emriyle Tuğyan'ı ve Sultan'ı 2 aydır hem fiziki olarak hem de dijital olarak cep telefonu marifetiyle, ortam dinlemesi marifetiyle, telefon dinlemesi marifetiyle takip eden polislerin artık kaçacaklar, bu gece hareket edecekler şeklindeki bildirimleri üzerine savcılık tamam gözaltına alın talimatını verdi ve kendileri ikisi kasten adam öldürme suçuyla gözaltına alındılar. Onları gözaltına alınan polisler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sizi gözaltına alıyoruz diye kendilerine bildirimde bulunup sonra ellerine kelepçeyi taktılar ve önden kelepçelendiler. Sosyal medyada onların arkadan kelepçelendiği gibi bir ifade de dolaşıyor. Hayır, bu doğru değil. Arkadan kelepçe polise mukavemet gösterirse, birinci olarak zanlı polise mukavemet gösterirse, yani teslim olmamak için direnirse, polisin elinden kurtulmaya çalışırsa, işte çırpınırsa, tepinirse, oradan kaçmaya çalışırsa, böyle durumda
hiçbir şekilde kıpırdayamasın diye arkadan kelepçelenir kişi ve bu da kelepçelenen kişiye bir acı verir elbette. Ellerin arkadan kelepçelenmesi onu fiziken zor durumda bırakır. Ancak burada Tuğyan ve yanındaki arkadaşının polise hiçbir şekilde direnmedikleri ve hemen polisin bütün söylemlerine uydukları belirtiliyor. Dolayısıyla bir de tabii ki oradaki polisin de gözlemiyle vereceği anlık bir karar. Arkadan kelepçelenmek ya da önden kelepçelenmek. Polisin karşısındaki kişi o anda mukavemette bulunmaz, karşı gelmez ama fiziki itibarıyla polise nezarete gidene kadar, emniyete gidene kadar bir zorluk çıkarabileceği, bir sıkıntı çıkarabileceği intiba uyanırsa poliste çok güçlü, kuvvetli polisle kavga edecek, elleri kelepçeli olduğu halde bir sanıksa polis yine arkadan kelepçelendirebilir kişiyi. Ancak burada onlara bu uygulanmamış dostlar. Bunu da yanlış ifadelerden dolayı düzeltmek için söylüyorum. Kasten öldürme suçundan gözaltına alındılar. Kasten öldürme suçundan gözaltına alınabilmeleri için polisin elinde kuvvetli delil bulunması gerekiyor. Demek ki polis bu yakalama evresi gerçekleşene kadar savcılık gerekli delilleri topladı arkadaşlar. Gerekli delilleri topladı. O detaya geleceğiz şimdi. Ve bu arada dün gece Sayın Cumhuriyet Savcısının çevresinden gelen bir bilgi, emniyetten gelen bir bilgi, Tuğya'nın değişik zamanlarda savcılık tarafından alınan 3 ayrı ifadesinde çelişkili söylemlerde bulunduğu. Bakın bu da çok önemli. Bu da çok, Tuğyan kendini çok akıllı zannediyor. Çevresindeki herkes onu tanıyanlar öyle söylüyor. Çok akıllı, çok dikkatli konuşur. Herkese dikkatli konuşur. O sultana nefes bile aldırmıyordu. Kendisinin suç ortağı olduğu iddia edilen o kıza nefes bile aldırmıyordu. Onu hiç yalnız bırakmıyordu. Kimseyle konuşmasını istemiyordu filan. Bu kadar dikkatli, detaylı. Ama kendisi ifade verirken karşısındaki insanlar Cumhuriyet Savcısı. Karşısındaki insanlar o makama getirilmiş en yetkili, en bilgili, en donanımlı insanlar. Kadın Cumhuriyet Savcısı Duygu Hanım'ı bu anlamda kutluyorum. Cumhuriyet Başsavcısı, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı. Onun ekibindeki insanların da pırıl pırıl kişiler oldukları söyleniyor arkadaşlar. Ve Tuğyan'ı 3 kez ifadeye çağırmışlardı. Olaydan sonra, olay gününden sonra belli aralıklarla 10 gün arayla, 15 gün arayla ve üçünde de verdiği ifadelerin birbiriyle çelişkili olduğu, o kadar dikkatli davrandığı halde açık vermiş savcılıkta ve bu bana dün gelen bir bilgiydi arkadaşlar. Cumhuriyet Savcısının, Sayın Bayan Cumhuriyet Savcısının bugün yaptığı açıklamayı biraz sonra söyleyeceğim. Bu arada sevgili Ferdi Aydın bu videoyu izliyorsa kendisine buradan selamlarımı yolluyorum. Tabii onun sayesinde aydınlandı her şey. Elbette Sayın Savcılık bu soruşturmayı bir şekilde açardı, yürütürdü ama Ferdi Aydın bütün Türk ulusunun gözünü açtı. Sayın Ferdi Aydın son 1 sene Güllü'nün patronluğunu yapmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki mekanında, Beyoğlu'nda, İstanbul'da Güllü her hafta onun mekanında sahneye çıkıyordu. Güllü ablanın toprağı kurumadan suçlular yakalandı. Allah hepinizden razı olsun. Kanımız yerde kalmadı diye dün gece bir paylaşım yaptı Ferdi Aydın. Buradan ona selam olsun. Evet, bu arada Sultan'ın Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını söylemiştim. Dün Ferdi Aydın TikTok'ta gece yarısı bir yayın açtı, canlı yayın açtı. Oraya katılan Hasan Barut isimli kişi, bu Hasan Barut Ferdi Aydın'ın da bir tanıdığı, Sultan'a güven veriyor. Sultan'la bir kafeteryada oturuyorlar, buluşuyorlar. Sultan'a iyilikle yaklaşıyor ve üzerinde de gizli kamera var. O kamera hem görüntü hem ses kaydediyor. O sırada bunlar kafede oturup da hani bir kahve içerlerken sürekli olarak da telefonla kendilerini
Tuğyan arıyor, şeyi arıyor, Sultan'ı arıyor. Hani neredesin buraya gel filan diye. Fakat telefonu açmıyor Sultan. Hani Sultan'ı istiyor ki kimseyle konuşmasın, kimseyle görüşmesin. Nereye gitti? Benden habersiz, bana bilgi ver. Polise mi gitti, savcılığa mı gitti? Kimle oturuyor? Bir ağzından bir şey kaçırırsa. 2 aydır o olay gününden beri Sultan'ı yalnız bırakmadığını bir kere daha söylüyorum. Ve bu Hasan Borut isimli kişi ya kızım diyor bak diyor bu olay öyle böyle bir olay değil diyor Sultan'a. Ya diyor sen kendini düşünsene diyor. Hakikaten burada bir pis işe karıştıysan diyor. Yani bu ortaya çıkar elbette diyor filan. Ya diyor hakikaten diyor bu burada bir olay varsa bir şey yaptıysak diyor bu anlaşılır mı diyor Sultan saf bir şekilde ve artık hani e, ne olacağını da bilmediği için bir güvensizlik de gelmiş Hasan Borut'a. Hasan Borut diyor ki tabii ki ya diyor polisler içinizden geçer diyor. Polisler içinizden geçerler diyor. Sen git diyor emniyete diyor git diyor bir an evvel diyor. Olayı anlat diyor. Bak o zaman indirim falan da alırsın diyor. Git diyor. Ondan sonra Sultan bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Çünkü devamlı olarak telefonla sessize aldığı halde devamlı arıyor Tuğyan. Açmıyor. Ondan sonra git diyor polise filan. İşte o diyor yok diyor ben öyle bir şey düşünmüyorum diyor filan Sultan. Biraz silkeleniyor kendine geliyor. Ve ondan sonra da beni arıyor diyor işte gitmem lazım yanına gitmem lazım diyor. Ayrılıyor Hasan Barut'un yanından. Ama Hasan Barut bu kısa ama çok önemli görüşmeyi gidiyor Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Arkadaşlar bu gizli kameradan ve ortam kamerası da varmış zaten teslim ediyor. Yani Sultan burada bir kere olayın bir cinayet olarak kendileri tarafından işlendiğini yakın değiniyor. Yani tam olarak itiraf etmese de değiniyor. Yarın bir gün sorgulama sırasında bu video karşısına polisler tarafından da çıkarılır. Sultan çözülür. Sultan çözülür. Evet arkadaşlar bu arada Güllü'nün oğlu dün gece sabaha karşı gözaltına alındı. Onu söylemiş miydim? Ve Güllü'nün boşandığı kocası, çocuklarının babası da gözaltına alındı. O da şu anda nezarette kızından ve oğlundan ayrı bir odada demir parmaklıklar altında nezarette ve hepsinin sırayla savcının talimatı üzerine belli bir zaman dilimi içinde onların polisin kendi yöntemleriyle ifadeleri alınıyor. Bu ifadeler alındıktan sonra savcılık ek süre isteyebilir. Gözaltı süresini polis uzatabilir savcılığın onayıyla ve poliste ifadelerin tamamlanmasından sonra arkadaşlar savcılığa gidecekler, adliyeye gidecekler. Polis nezaretinde bütün gözaltına alınanlar orada savcı isterse hepsinin tek tek ifadesini kendisi alacak bir kere daha ve ondan sonra hakimliğe sevk edecek sanıkları ya tutuklanmaları e, isteğiyle ya adli kontrol isteğiyle ya serbest bırakılmaları isteğiyle bazılarını tutuklayabilir, bazılarını serbest bırakabilir. Belki hepsinin tutuklanmasını isteyebilir hakimlikten. Bu süreci de hep beraber takip edeceğiz. Bu arada savcılığın açıklamasını şimdi okuyacağım sizlere arkadaşlar. Tuğyan'ın cenazede ne kadar çok ağladığını gördünüz mü? Paylaştım o görüntüleri tekrar. Bilal Özcan official Instagram hesabımda story'de paylaştım. Tuğyan ne kadar çok ağlıyor annesinin cenazesinde. İnsanlar da diyorlar ki kim diyorlar en çok ağlarsa suçlu odur. Suçlu odur diyorlar. Ve Tuğyan'ın başından beri rol yaptığı söyleniyordu zaten, iddia ediliyordu. Şu anda henüz tam olarak bir delil, şu delille bu cinayeti sizin işlediğiniz kesinleşti ve bu delille sizler yargılanacaksınız diyemiyoruz. Bunu Sayın Savcı biliyor ama Sayın Savcı bugün yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Türk halkına bu konuda da bir
işaret verdi. Şimdi Sayın Savcı'nın açıklamasını okuyacağım arkadaşlar. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden ve ekibinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Biliyorum ki bu aşamaya getirmek için bu dosyayı ekibinizle birlikte sabahlara kadar çalıştınız. Çok titizlikle çalıştınız. Şimdi sizin okumanız, dosyanızı, yaptığınız açıklamayı okuyacağım. Dosyanın içeriği, affedersiniz, pardon. Evet, dosyada gizlilik kararı var. Sayın Savcı'nın açıklaması bu sözlerle başlıyor. Dosyaya gizlilik kararı getirdi Sayın Savcı. Bu gizlilik kararının niye getirildiğini biraz sonra anlatacağım. Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Bakın bu cümle çok önemli arkadaşlar. Demek ki Sayın Cumhuriyet Başsavcısı ve ona bağlı olan polis teşkilatımız bu olayın cinayet olduğu konusunda somut delillere ulaşmış. Güllü adına çok büyük, sevindirici, çok önemli bir müjde bu aslında. Bir savcı başka ne desin? Başka ne desin arkadaşlar? Tekrar okuyorum, baştan okuyorum. Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Yakalamışlar. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Karşılarına çıkmamız gerekirdi. Kimin karşılarına çıkacaklar? Bu cinayeti işlediklerini düşündükleri kişilerin, Tuğyan'la Sultan'ın karşısına somut delillerle çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri. Gururla yazmış bunu. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri demiş, eserimiz demiş bu dosyayı bu hale getirmek. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı. Çok önemli. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Yakaladık demek yani bu. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekir. Çok merak ediyorum. O somut delilleri o kadar çok merak ediyorum ki sizler de merak ediyorsunuz mutlaka. Ama bu dava sürdükçe, devam ettikçe tabii ki o aşamalara geleceğiz inşallah ve o somut delillerin ne olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Ben şimdi size başka önemli bir bu konudaki başka önemli merak edeceğiniz bir konuda bilgi vermek istiyorum. Neden dosyaya gizlilik soruşturması, gizlilik kararı alınır? Hangi dosyalara gizlilik kararı alınır? Sayın Cumhuriyet Başsavcısı bu Güllü soruşturması dosyasına gizlilik kararı ne demek? Kısıtlama demek. Kısıtlama ne demek? Bu dosyayı kimse açıp da okuyamaz, bakamaz. Yasak kardeşim, yasak. Dosyanın içeriği kimseyle paylaşılmaz. Soruşturmadaki delilleri, ifadeleri, belgeler, tutanaklar taraflara bile gösterilmez. Dosyanın içindeki hiçbir şey kimseye gösterilmez. Niye biliyor musunuz? Şüpheli avukatının dosyayı inceleme hakkı sınırlandırılır. Avukat bile savcının izin verdiği çok sınırlı belgelere erişebilir. Yani Tuğyan'ı ve Sultan'ı savunan avukatlar dosyanın içindeki bilgilere ulaşamazlar. Onların avukatların dahi ulaşması çok kısıtlı belgelere. Niye biliyor musunuz? Çünkü avukatlar sanıklarla görüşmeye gidebiliyorlar. Avukatlar sanıkları, zanlıları hücrelerinde, nezarette ziyaret edip onlarla fikir alışverişi yapabiliyorlar belli bir süre içinde. Bu süre içinde dosyada avukat, ya dosyada şöyle bir delil var polisin elinde, savcının elinde. Ondan sonra ona göre konuş diyebilir. Yani bu olayla ilgili spesifik olarak bu olayla ilgili böyle yaparlar demek istemiyorum. Bu önlemin alınmasının nedeni budur. Ona göre konuş. Bak dosyada bu da var. Savcının elinde, polisin elinde şu bilgi de var filan falan denilebilir arkadaşlar. Bu genel çerçevede dosyalara kısıtlama kararı alınma sebebi, erişme kararı alınma sebebi, gizlilik kararı alınma sebebi budur.
Basın ve kamuoyuna bilgi verilmez. Ben gazeteciyim, bilgi almak isterim. Savcıdan bana bilgi verin. Ben açıklama yapmak istiyorum. Halk merak ediyor. Hayır. Halk merak etmeye devam etsin. Sana gazeteci bey, gazeteci hanım, sana biz bilgi verirsek sen bunu yazacaksın, halka duyuracaksın. O zaman o bilginin biz sanıklar tarafından duyulmasını istemiyoruz. Delil karartırlar, bilgi kaçırırlar, belge kaçırırlar. Sanık bazı bu dosyayla, bu davayla ilgisi olabilecek bazı kişiler yurt dışına kaçar. Onlara finans sağlayan bir kişi vardır mesela, yurt dışına kaçar. Anlatabiliyor muyum? Basın ve kamuoyuna da bilgi verilmez bu süreçte. Ve basın buna saygı göstermek zorundadır. Kamuoyu da beklemek zorundadır. Ve basın bu durumda yalan yanlış haber de yapamaz. Yapmaması gerekir. Yaparsa zaten o basına dava açılır savcılık tarafından. Bu dosyayı karartacak, bu dosyayı güç duruma düşürecek hiçbir hamlede hiç kimse bulunamaz arkadaşlar. Herkes yerini bilecek. Amaç delillerin karartılmasını ve soruşturmanın zarar görmesini önlemektir. Bu gizlilik kararıyla, bu kısıtlamayla dosyaya ulaşılmasını engelledi ya Sayın Savcı, dosyaya bu sabah yaptığı bu açıklamada. Evet arkadaşlar, bunlar tabii ki soruşturmanın selameti açısından, rahmetli Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından çok son derece olumlu gelişmeler. Zannederim bu soruşturma, bu sanıkların ifadelerinin alınması sırasında itiraf da gelebilir. Tuğyan'dan beklemiyorum ama Sultan'dan bekliyorum arkadaşlar. İtiraf da gelebilir. Ve bu konuyu onların yakın çevresindeki bazı kişilerin de savcının elini güçlendirecek yeni ifadeler vereceklerini, bu gözaltına alınan 14 kişi arasında babası, oğlu, onların da savcının elini güçlendirecek bazı ifadeler verebileceğini düşünüyorum. Ama her şeyden önemlisi itiraf gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Özellikle Sultan'dan. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Öyle bir psikolojiye girebilir ki Tuğyan da itirafta bulunabilir. Şimdi bunlar suçluymuş gibi Bilal Bey, hani nerede masumiyet karinesi? Sen her zaman masumiyet karinesinden bahsediyorsun. Suçluluğu ispat edilmedikten sonra herkes masumdur diyen sen değil misin? Evet arkadaşlar, benim ama sayın savcı bizler adına, kamuoyu adına görev yapan Sayın Cumhuriyet Başsavcısı, bunların gözaltına alınma sebebi olarak cinayet kastı, cinayet şüphesinin çok kuvvetli olması diye bir beyanda bulunuyorsa ve elimizde bu konuda kasten öldürme suçundan gözaltına alınmaları diyorsa ve bu konuda elimizde çok kuvvetli deliller var imasına anlamına gelecek bir açıklama yapıyorsa başka şüpheli aranmaz bu da dosyada. Kendisi de intihar etmediğine göre demek ki TÜBİTAK'ın açıklamasında da orada kazayla düşme olmadığına dair TÜBİTAK'tan gelmesini beklediğimiz raporda savcının elinde demek ki kazayla düşme olmadığını gösteren bir rapor var demek ki Sayın Savcının elinde. Somut delil o da olabilir Sayın Savcının kastettiği somut delil. TÜBİTAK raporu %1500 eğer şeyse kaza olmadığını gösteren bir raporsa, ses analizlerinde de Sayın Savcı ikna olduysa daha ne o zaman? Daha ne? Fakat gizlilik kararı alınmasının şöyle bir ayrıntısı daha var. Onu da söylemem lazım size. Bu dosya neticelenmiş olsaydı, Sayın Savcının soruşturması neticelenmedi. Gözaltına alındılar. Evet, tutuklandılar filan değil, tutuklama mahkeme kararıyla olur. Şu anda gözaltındalar. Sayın Savcı gözaltına aldığı halde sanıkları çok kuvvetli şüpheyle baktığı sanıkları gözaltına aldığı halde dosyaya gizlilik kararı getiriyorsa demek ki Sayın Savcının daha bu dosyayla, bu soruşturma ile ilgili öğrenmek istediği başka bilgiler de var. Daha %99,5, %100 Sayın Savcı
kafasında daha tam netleştirmedi. Daha bir yere tam varmadı. Vardı ama %80 şu anda bence sayın savcı, ya da %75. Öyle olmasaydı dosyaya kısıtlama getirmezdi. Kısıtlama getirmezdi. Daha bazı delillerin veya bazı şahitlerin ifadelerini vermelerini bekliyor. Bazı delillerin de ortaya çıkıp elindeki mevcut delilleri desteklemesini. Sayın savcı itiraf bekliyor ya. Sayın savcı itiraf bekliyor bence arkadaşlar. Beklediği itiraf bence sanıkların, evet biz öldürdük demelerini bekliyor sayın savcı. Yani öyle anlaşılıyor arkadaşlar. Çok kuvvetli delil olmasaydı elinde sayın savcının, açıklamanın içinde o cümleyi kurmazdı. Yani onların karşısına güçlü delillerle çıkmak, somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ellerinde somut delil var sayın savcının. O zaman neden bu gizlilik kararı dosyayı hala gizliyorsunuz avukatlardan ve kamuoyundan? Demek ki sayın savcının ulaşmak istediği bir kritik hedef daha var bu davayla, bu dosyayla ilgili. Değerli dostlar, bu konuyla ilgili değerlendirmelerim devam edecek. Beğenirseniz ve abone olmadan izliyorsanız, abone olursanız çok memnun olurum. Ferdi Aydın ilk bu Güllü'nün 26 Eylül'de vefatından sonra 27 Eylül'de beni arayıp canlı yayın yapmak istediğini söylemişti benimle ve bana bu olayla ilgili olarak sevgili Güllü'nün kendisine, sen benim evladımsın, evladım sayılırsın. Eğer günün birinde ben ölürsem bunu kızım yapmıştır. Sakın peşini bırakma diye vasiyette bulunduğunu söyledi. Ve o videoyu ben yayınlandıktan sonra bütün Türkiye ayağa kalktı ve Ferdi Aydın kendisine gösterilen bu büyük ilgiyle, bu yakın destekle, halkın gösterdiği bu yakın destekle, Allah ondan 1000 kere razı olsun, bu konunun peşini hiçbir zaman bırakmadı. Bir dedektif gibi çalıştı, çabaladı. Bu konuda polise, sayın savcılığa aslında büyük destek oldu. Ve Ferdi Aydın da burada çok büyük bir hizmette bulundu. Bir halk kahramanı gibi kendisi büyük bir sevgiyle şu anda büyük bir sevgi görüyor. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar.